Geçmişin, direnişin, sanatın, sessizliğin kalbine giden bir yol. Roma İmparatorluğu döneminde Barcelona'nın isminin Barcelona olduğunu biliyor muydun? Picasso Müzesi'ndeyiz. Korunya Parlamentosu'nun önündeyiz. Bu yürümüş olduğum merdivenler tarihi açıdan çok önemli anlara tanıklık etmiştir. Sessiz kahramanların mezarlığı sizi öyle bir yere getirdik ki inanamazsınız. Bir şehir yürüyüşü değil, bir zaman yolculuğu. Geçmişin, direnişin, sanatın, sessizliğin kalbine giden bir yol. Yol nereye? Barcelona'da Arc de Triomphe, Parc de la Ciutadella, Katalunya Parlamento binası, sessiz kahramanların mezarlığı ve Santa Maria del Mar Kilisesi, ayrıca Barri Gotik'te. Arc de Triomphe, klasik Fransız zafer savaş değil, kültürel bir kazanımı simgeleyen bir yapıdır. 1888'de düzenlenen Barcelona Uluslararası Fuarı için yapılmıştır ve fuarın ana giriş kapısı olarak kullanılmıştır. Mimar Josep Vilaseca, geleneksel zafer takı estetiğini Katalan mimari kimliğiyle birleştirmiştir. Bunun için dönemin popüler tarzı olan neo-mudéjar mimariyi seçmiştir. Bu stil, İspanya'daki Müslüman mimari mirasını modern çizgilerle yeniden yorumlayan bir anlayıştır. Müslüman Endülüs etkisi taşıyan atnalı formundadır. Bu da yapıya neo-mudéjar özelliğini verir. Kemerin üzerinde İspanya'nın 49 eyaletinin armaları Barcelona arması eşliğinde sergilenmektedir. Barcelona'nın en büyük ve en eski parklarından birisi. Doğayla iç içe olmak, yürüyüş yapmak, kayak gezintisi yapmak için en güzel mekanlardan birisi. Parc de la Ciutadella'daki altın kaplama heykeller, özellikle parkın en dikkat çekici yapılarından biri olan Cascada Monumental'de yer almaktadır. Bu anıtsal çeşme, Mimar Josep Ponsere tarafından tasarlanmış ve genç Antonio Gaudi'nin katkılarıyla 1881'de tamamlanmıştır. Cascada'nın zirvesinde Aurora'nın kuadrikası, Aurora'nın 4 atlı arabası adı verilen etkileyici bir heykel grubu bulunmaktadır. Bu heykel şafak tanrıçası Aurora'nın 4 at tarafından çekilen arabasını tasvir eder ve altın varakla kaplanmıştır. Cascada Monumental sadece Aurora'nın kuadrikası ile değil, aynı zamanda mitolojik figürler ve deniz yaratıklarıyla da süslenmiştir. Bu detaylar çeşmenin estetik değerini arttırmakta ve ziyaretçiler için görsel bir şölen sunmaktadır. Eğer altın kaplama heykelleri görmek istiyorsanız, Cascada Monumental'i ziyaret etmek en doğru tercih olacaktır. Bu yapı hem sanatsal hem de tarihi açıdan büyük bir öneme sahiptir ve Barcelona'nın en ikonik yapılarından biri olarak kabul edilir. Parc de la Ciutadella'da yapılabilecek aktiviteler nelerdir? Doğal yürüyüş ve yoga alanları, göl üzerinde kayık gezisi, açık hava konserleri ve performans alanları, Barcelona Hayvanat Bahçesi ziyareti, piknik alanları ve açık spor alanları, sokak sanatçıları, jonglörler, canlı müzikler ve botanik bahçe ziyaretlerini Parc de la Ciutadella'da yapabilir, gününüzün keyfini çıkarabilirsiniz.
Parc de la Ciutadella'nın hemen yanı başında yer alan Parlamento Catalunya, yani Katalunya parlamentosunun önündeyiz. Gezimizin bir sonraki durağı olan Elbön Centre Culturei Memoria, Açık Hava ve Yeraltı Arkeoloji Müzesi'ndeyiz. Bu alan 1714 yılındaki İspanya Veraset Savaşları sırasında yıkılan La Riberia mahallesine ait bir alandır. 19. yüzyılda burası pazar yeri ve sebze halı olarak kullanıldı. Ancak sonrasında burada arkeolojik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan arkeolojik çalışmalardan sonra günümüze kazandırılmış. Şu an burası tamamen halka açık ve ücretsizdir. Pazartesi günleri kapalıdır. Geriye kalan günlerde ise sabah 10 akşam 19 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Rehberli turlar da mevcut. Bunun için web sitesinden rezervasyon yapmanız gerekiyor. 6-8 euro arası değişen bir fiyat vardır. Elbön Centre Culturei Memorial'in içerisinde şuralarda ise çeşitli eserler sergilenir. Bilginiz olsun. Elbön Centre Culturei Memorial'in ardından şimdi Santa Maria del Mar Kilisesi'ne gidiyoruz. Orayı size anlatacağız. Ondan sonraki duraklarımıza geçeceğiz. Gotik mahallesi bir labirent gibi. Yani aslında biz bile yıllardır burada yaşıyoruz ama keşfetmediğimiz çok şey var. O yüzden buraya geldiğinizde bir gününüzü buraya ayırmanızı öneriyoruz. Gerçekten yani abartmıyoruz. Mükemmel bir yer. Her türlü aktiviteyi burada yapabilirsiniz. Yani oturup bir kafede kahvenizi de içebilirsiniz. Bir restoranda İspanyol yemeğini de yiyebilirsiniz. Dar sokakları da gezebilirsiniz. Gidip el yapımı ayakkabıların yapıldığı dükkanları gezip orada seyredip satın alabilirsiniz onları. Elbön sadece tarih değil, aynı zamanda içinde sanatı da barındırıyor. Picasso Müzesi de burada yer alıyor. Çeşitli resim galerilerini de burada görebilirsiniz. Gidip onları da ziyaret edebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Eğer deri ayakkabı ve deri çantalara tutkunuz varsa burada el yapımı, kendiniz görüyorsunuz böyle. Orada kendileri yapıyorlar ve siz onlardan satın alabilirsiniz. Şimdi Santa Maria del Mar Kilisesi'ne doğru gidiyoruz. Orayı size anlatacağız. Santa Maria del Mar Kilisesi'nin önündeyiz. Denizcilerin Meryem Annesi olarak adlandırılır. Sebebi ise şudur. Bu kilise denizcilerin, gemicilerin ve liman işçilerinin ibadet ettikleri bir yerdir. 1329 yılında yapımına başlanan Santa Maria del Mar Kilisesi, klasik Fransız gotiğinden daha yalın, az süslemeli, geniş ve ferah iç hacimli bir yapıdır. Santa Maria del Mar sadece taşlarla değil, terle, inançla halkın sırtında taşınarak yükselen bir kilisedir. 1391'de Barcelona'da patlak veren Yahudi karşıtı programlar sırasında halkın sığınma noktası olmuş, çevresinde büyük çatışmalar yaşanmıştır. İspanyol Veraset Savaşları sırasında yani Bourbon kuşatması sırasında kilisenin çevresi savaş alanına dönüşmüş. Kilise ayakta kalmış ama halk için bir umut ve yas mekanı olmuştur. İspanya İç Savaşı sırasında kilise ağır hasar görmüş, anarşist gruplar tarafından yıkılmıştır. Ahşap sunaklar, barok organ ve 17. yüzyıl sanat eserleri yok olmuş. Bu dönemde iç kısım neredeyse tamamen boşaltılmış. Yalnızca mimari yapı ve taş sütunlar hayatta kalmış. Bugün gördüğümüz sadece iç dekorasyonun sebebi de budur. Kilise soyluların değil, liman işçilerinin katkısıyla yapılan ender yapılardandır. Bu yüzden Barcelona halkı için özel bir yerdir. Gotik tavanlar ve taş duvarlar nedeniyle dini müzik konserleri için sıkça tercih edilir. Tıpkı yakınındaki Fossar de las Moreras gibi bu kilisede Katalan hafızasının taşıyıcısıdır.
Alfosar de las Moreras'ın önündeyiz. Sessiz kahramanların mezarlığı yani. Bu anıt Katalanlar için çok çok önemli bir yer. 1714 yılındaki İspanya Veraset Savaşları sırasında ölen kahramanların, askerlerin yatmış olduğu mezarlık burası. Bu anıt Santa Maria del Mar Kilisesi'nin yanı başında yer alıyor. Hemen üzerinde bir ateş var. Hiç dinmeyen bir ateş. 11 Eylül Katalanlar için çok önemli çünkü 11 Eylül Ulusal Katalanlar Günü. O günde buraya insanlar gelir ve çelenk bırakırlar, şehitlerini anarlar. Barri Gotik'te gezmeye devam ediyoruz. Adım adım her sokağı gezeceğiz ve sizlere anlatacağız. Şimdi Casa Gispert'teyiz. Gispert de deniliyor. Burada görmüş olduğunuz bu dükkan Avrupa'nın en eski kuru yemiş kavurma dükkanı. Odun ateşiyle yapılıyor, geleneksel bir şekilde. Aslında atölyeyi de göstermek istiyorduk ama kendileriyle görüştüğümüzde bize bunun için özel izin almanız gerektiğini söylediler. Ama biz şimdi sadece size ürünlerin olduğu bölümü göstereceğiz. Barri Gotik'te şu anda da El Champagnet'in önündeyiz. 1929 yılından beri var olan bir restoran. Beyaz ve hafif köpüklü olan Champagnet adlı kendi üretimleri olan şampanyanın ismini taşır. Çok yoğundur, içi çok güzeldir. Seramik fayanslarla kaplıdır. Otantik bir yerdir. Tapasların da tadına bakabilirsiniz burada. Biz giremiyoruz. Çünkü şu anda burada ne yazık ki sıra var ve fazla vaktimiz yok. Daha birçok yeri size göstereceğiz. Picasso Müzesi'ndeyiz. Barcelona'da Gotik Mahallesi'nin içinde yer alan bu müze Picasso'nun 5000'e yakın eserini bulundurur. Malaga'nın yanı sıra Barcelona'da da Picasso'nun bir müzesi vardır. İşte bu müze Barri Gotik'lidir. Şimdi size bu müzeyi göstereceğiz.
Barcelona Katedrali'nin hemen arkasında yer alan La Colmena isimli pastanenin önündeyiz. 1850 yılından beri hizmet veren bir pastane. Çeşitli İspanyol tatlılarına, Katalan tatlılarına ve kruvasan çeşitlerine burada ulaşabilirsiniz ve tadına bakabilirsiniz. La Colmena, Sarı Metro L4 hattın Jaume çıkışındadır. Jaume durağında çıktığınızda görebilirsiniz ve gelip burada eşsiz tatların tadına bakabilirsiniz. La Colmena'nın ardından şu anda Subirats Serreria'dayız. Hemen La Colmena'nın yanında yer alıyor. Görmüş olduğunuz bu yer 18. yüzyıldan beri var olan ve mum üretimi yapan bir yer. Çok değişik tasarımlarda mumları var. Şimdi içeride birlikte göz atacağız. Plaza de Sant Jaume, Jaume meydanındayız. Bu meydanda Generalitat de Catalunya, Katalunya Eyalet Binası, arkamda görmüş olduğunuz. Aynı zamanda birazdan göstereceğiz, Barcelona Belediye Binası var. Bu meydan oldukça ünlü bir meydandır. Bu meydanda her türlü aktiviteleri yaparlar. Bütün sivil toplum kuruluşları yahut burada yaşayan göçmenler gelip bu meydanda eylemler yapabilirler. Şimdi Generalitat de Catalunya, yani Katalunya eyaletinin başkenti olan Barcelona'da bulunan hükümet binası bu. Hükümet binası şu karşıda görmüş olduğunuz yer belediye binası. Belediye binası ise 14. yüzyıldan beri kullanılıyor. Önceden var olan kalıntıların üzerine yapılmış bir bina. Ya Ayuntamiento de Barcelona ya da Ayuntamiento de Barcelona. Hem Katalanca hem İspanyolca belediye, Barcelona Belediyesi demek. Bu binanın en üstünde en sağdaki bayrak, görmüş olduğunuz bayrak herkes bilir. Avrupa Birliği bayrağı. Hemen sol tarafında bulunan sarı kırmızı bayrak ise eyaletin bayrağı. Madrid merkezine bağlı, İspanya'ya bağlı olan eyaletin bayrağı. Hemen 3. sıradaki İspanya'nın bayrağı. En sondaki 4. sıradaki ise sarı kırmızı ve üzerinde beyaz ve kırmızı tonlarla haç işareti olan Barcelona şehrinin arması. Şu karşıdaki balkonlarda gördüğünüz bayrak ise sarı kırmızı, üçgen bir mavi, mavinin içerisinde beyaz bir yıldız. Bu ise Katalanların o hiç bitmeyen öyküsü, bitmeyen isteği olan bağımsızlık bayrağı. Eğer bağımsız olurlarsa bir ülke olarak o bayrağı kullanacaklar. Biz sizlere Plaza de Sant Jaume'den seslendik. Sant Jaume'ye nasıl gelebilirsiniz? Şunu söyleyeyim. Hemen bu caddede, caddenin sonunda L4 sarı hat Jaume 1 durağı var. Orada inip gelebilirsiniz, yukarı çıkabilirsiniz. Hemen bu caddede ise Calle Ferran denilen caddede, Ferran sokağından aşağıya doğruca gittiğiniz zaman L3 Liceu hattını görürsünüz. Liceu durağını görürsünüz. Yani Laramla'yı. Bir tarafı, bu caddenin bir tarafı Laramla'ya çıkarken, L3 hattı Liceu metro hattına çıkarken bu taraftaki caddenin sonu da L4 sarı hat Jaume'ye çıkar. Yani aslında Barrio Gotik'in diğer kısmına çıkar. Santa Maria del Mar Kilisesi'ne, işte Açık Hava Müzesi'ne, Arc de Triomphe'a, Picasso Müzesi'ne. Bitmiyor. Biz şimdi buradan diğer yerlere geçeceğiz ve sizlere göstermeye, anlatmaya devam edeceğiz. Ama burada bir şey söylemek istiyoruz arkadaşlar. Yol Nereye kanalı olarak, Muhammed ve Aleyna çifti olarak bizim kanalımız biraz farklı. Sebebi de şudur. Önceki bölümlerimizi izlerseniz ve sonraki bölümlerimizi izlediğinizde göreceksiniz. Ben bir tarihçiyim ve yıllardır da burada yaşıyorum. Sizlere boş bilgi vermek istemiyoruz. Vereceğimiz bilgiler detaylı bilgiler olsun istiyoruz. O yüzden sıkı sıkı hazırlanıp geliyoruz buraya. Bu şehirde yaşıyoruz ve size eksiksiz bilgi vermek istiyoruz. Bu bir. İkincisi, buraya gelmeden önce bizim kanalımızdaki videoları izlediğiniz zaman siz Barcelona'yı tanımış olacaksınız. Geldiğiniz zaman hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. İlk önce Barcelona'yı anlatıyoruz ama zamanla diğer şehirlerine de gideceğiz İspanya'nın. Zaragoza'sı, Valencia'sı, Madrid'i, Sevilla, neresi isterseniz, aklınıza neresi gelirse oralara da gideceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Çünkü sadece gezileri anlatmayacağız. Şu anda sadece tarihi yerleri anlatıyoruz ama yemek kültüründen diğer
çeşitli aktivitelerine kadar, oturum almak, İspanya'da yaşamak, İspanya'daki pahalılık, ucuzluk nedir, ne değildir, dezavantajlar, avantajlar, bunların hepsini biz size anlatacağız. Lütfen ama lütfen abone olup, takip edip, yorum yapıp paylaşırsanız seviniriz. Sizi daha fazla tutmadan diğer duraklarımıza geçelim. Sizi öyle bir yere getirdik ki inanamazsınız. Burası 1940 yılından beri var olan bir dükkan. El yapımı espadril ayakkabılarının merkezi. Geleneksel Katalan ayakkabısı modern tasarımlarla gün yüzüne çıkarılan bir yer. Dükkanın hemen girişinde ön taraftaki raflarda görmüş olduğunuz gibi ayakkabıları var. Böyle. Hemen arkada da ise atölyesi var. Atölyede de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ayakkabıları yapıyorlar. Podemos venir? Podemos venir? Si queréis podéis decir algo. Hemen belediye binası ve eyalet binasının yani Plaza de San Jaume'nin aşağısında bulunuyor. Az önce bahsettiğim gibi Calle Ferran'dan Liceu metrosuna yani La Rambla'ya giderken hemen solumuzda Avyon Caddesi'nde bulunan bir yer, bir dükkan. Burada bir şey göstereyim. Hemen şurada. Görmüş olduğunuz bu tabureye benziyor ama ayağınızı şuraya koyup biraz sürükleniyor. Ayağınızı şuraya koyup ayakkabınızı giyebiliyorsunuz, deneyebiliyorsunuz. Çok güzel bir yer. Sakin, küçük ve bir o kadar da huzurlu olan bir meydandayız.
Ama bu meydanın trajik bir tarafı da var. Hayat zıtlıklarla dolu. Plaza de Sant Felip Neri'deyiz. Barcelona Katedrali'ne 1-2 dakika uzaklıkta olan Plaza de Sant Felip Neri, arkamda görmüş olduğunuz Neri Kilisesi'nden ismini almıştır. Bu meydan 1938'de diktatör General Franco'nun destekçisi olan İtalyan kuvvetleri tarafından bombalı saldırıya uğramıştır. Bu bombalı saldırı esnasında bu kilisenin bodrum katında çoğu çocuk ve öğretmen olmak üzere tamı tamına 42 kişi ölmüştür. Arkamda görmüş olduğunuz kilisenin duvarlarında o bombardımandan kalan şarapnel parçalarının izlerine göz atabilirsiniz. Barcelona Katedrali'ne geliyorsanız, Barri Goti'yi geziyorsanız Plaza del Sant Felip Neri'yi görmeden geçmeyin. Bu meydan Woody Allen'ın Vicky Cristina Barcelona filminde de romantik bir sahnede kullanılmıştır. Ayrıca bu meydanı Barcelona'daki çocuklar öğretmenleriyle birlikte sık sık gelip ziyaret eder ve o günü anarlar. Barcelona Katedrali'nin hemen yan tarafında yer alan Özgürlük Anıtı'nın önündeyiz. Bu anıtı size anlatacağız. Önceki videolarımızda anlattığımız gibi Napolyon Savaşları sırasında Barcelona Fransızlar tarafından işgal altındaydı. Bu işgalden rahatsız olan ve direnmek isteyen Katalanlar Fransızlara karşı isyan girişimini başlattılar. Ama bu isyan olumsuz sonuçlandı. İsyanın olumsuz sonuçlanmasının ardından 5 tane Katalan Fransızlar tarafından feci şekilde öldürülür, idam edilir. Bu anıt da onun için yapılır. Bu durum Katalanların içerisinde kalbinde bir yer edinir, bir acı olarak. Ta ki 1941'e kadar. Ancak şöyle ki bu görmüş olduğunuz anıt, heykeller yapılıyor ama 1936-39 yılları arasında İspanya İç Savaşı döneminde ne yazık ki yerine yerleştirilemiyor. Bir depoda saklanıyor. En sonunda 1941'de bu anıt bir belediye meclis üyesinin, varlıklı bir belediye meclis üyesinin bu alanın ev iken satın alıp yıktırıp bu anıt için burayı almasından sonra dikiliyor ve günümüze kadar geliyor. Casa del Ardiaca'dayız ve şans kaplumbağasının olduğu yerdeyiz. Casa del Ardiaca ne? Hiç duymadınız mı? Hemen anlatalım o zaman size. Barcelona Katedrali'nin hemen yanı başında bulunan bu bina Casa del Ardiaca olarak bilinir ve şans kaplumbağası ile ünlüdür. Çünkü posta kutusunun hemen yanında şans kaplumbağası bulunur. Burası 7. yüzyıldan kalma Roma kalıntılarının üzerine inşa edilmiş bir bina. Başpiskopos binası olarak kullanılıyor. Ama sonrasında 1900'lü yıllarda artık burası bir postane ve telgraf binası olarak kullanılmış. Kaplumbağa hakkında 2 söylenti var. Hemen birincisini söyleyelim. Söylentiye göre postahanenin çok yavaş işlediğini ve her şeyi yavaş yaptığını belirtmek adına, mesaj vermek adına posta kutusuna hemen o kaplumbağayı yapmışlar. İkinci söylenti de şudur. Postaların kaplumbağa gibi yavaş, emin adımlarla ve sonunda hedefine ulaştığı için böyle bir mesaj verilmek adına bu kaplumbağayı yapmışlar. Ücretsizdir, girebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bir avlusu var. 2. katına da çıkabilirsiniz. Sakın ha sakın Casa del Ardiaca'yı gezmeden ve bu şans kaplumbağasını görmeden buradan ayrılmayın.
Barcelona Katedrali, diğer ismiyle Santa Creu y Santa Eulalia Katedrali'nin önündeyiz. 1298 yılında inşaatına başlanan bu yapı tamı tamına 120 yıl sürmüştür. En son yapının şurada görmüş olduğunuz ön kısmı ve kuleleri 19. yüzyılda tamamlanmıştır. Katedrale Santa Eulalia isminin verilmesinin bir sebebi var. Söylentilere göre Roma İmparatorluğu döneminde 13 yaşında bir kız olan Eulalia Roma'ya karşı direnir ve direnişinin sonucunda ise Romalılar tarafından öldürülür. Öldürülmesinin ardından ona binaen, Azize Santa Eulalia'ya binaen Barcelona Katedrali'ne onun da ismi verilmiştir. Kendisinin mezarlığı katedralin arkasında yer alır. Tamı tamına 13 tane beyaz kazın bulunduğu avlusu vardır. 13 kaz 13 yaşında öldürülen Santa Eulalia için oraya konulmuş ve onun mirası olarak görünür. Eğer siz bu katedrale giriş yapmak istiyorsanız 9 euro, en düşük bileti 9 eurodur. 9 euroya katedrale girebilirsiniz. Eğer tamamını gezmek istiyorsanız, Eulalia'nın mezarı, avlu, katedral ve çatısına çıkmak istiyorsanız 16 euroyu ödeyip bu katedrale giriş yapabilirsiniz. Biletini ise katedralin resmi web sitesinden online satın alabilirsiniz. Ne yazık ki biz bu katedralin girişinin ücretsiz haberini size veremedik. Çünkü az önce sorduğumuzda bize kesinlikle ücretsiz girişler yok dediler. Barcelona Katedrali'nin önüne yılbaşı pazarı da kuruluyor. Her yıl bu alana pazarlar da kuruluyor, standlar. Hediyelik eşya, antika. Şunu söyleyelim, katedrale nasıl gelebilirsiniz? Katedral hemen sol tarafımızda L3 ve L1 metrolarıyla Katalonya durağından inip gelebilirsiniz. Aynı zamanda L4 sarı hat Jaume durağında inerek gelebilirsiniz. Ponte del Bispe Köprüsü Antonio Gaudi'nin öğrencilerinden birisi olan Juan Rubio y Belver tarafından inşa edilmiş bir köprüdür. Köprü yaya olarak kullanılmak amacıyla yapılmıştır. Köprü neogotik tarzda yapılmış bir eserdir. Barcelona Katedrali, bağımsızlık anıtı ve ardından bu sokaktan gelerek Bispe Köprüsü'ne ve Bispe Köprüsü'nün ardı sıra belediye meydanına geçiş yapabilirsiniz. Plaza del Rey'deyiz. Bu yürümüş olduğum merdivenler tarihi açıdan çok önemli anlara tanıklık etmiştir. Çünkü Aragon Kralı 2. Fernando ve Kastilya Kraliçesi 1. Isabel burada konaklamış. Aynı zamanda 1493'te Christoph Kolomb ilk Amerika'nın keşfinin ardından Barcelona'ya giriş yapar ve bu merdivenlerden Salon del Tinel'e geçip 2. Fernando'nun ve Isabel'in huzuruna çıkar. Burası Plaza del Rey avlu olarak bilinir. Palau Real Mayor'a da ev sahipliği yapar. Palau Real Mayor kralların konaklama yaptığı, kraliçelerin konaklama yaptığı yerdir. Katalonya'nın krallarının da burada konaklama yaptığını biliyoruz. İkinci bir bilgiyi daha vereyim. Tarihi net değil ama tam burada 2. Fernando'ya bir çalışan tarafından suikast girişimi gerçekleştirilir ama başarısız olur. Eğer siz Plaza del Rey'e giriş yapmak istiyorsanız girişler ücretli 7.30 ama pazar günü saat 3'ten sonra giriş yaparsanız ücretsizdir. Burada görmüş olduğunuz gibi şu bina, şu avlu Barcelona Katalan Arşiv binası. Plaza del Rey'e giriş yapmak istiyorsanız da şurada bir kapı var. Ara sokakta solda. Oradan giriş yapıyorsunuz.
Roma İmparatorluğu döneminde Barcelona'nın isminin Barcelona olduğunu biliyor muydunuz? İşte 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu tarafından koloni olarak kullanılan Barcelona şehri kuruldu. Bu şehirde de milattan önce 10 ve 15 yıllar arasında bu görmüş olduğunuz Augustus Tapınağı yapıldı. Bu tapınaktan geriye şu anda 9 metre uzunluğunda 4 tane sütun yer almaktadır. Etrafında evler yapmışlar. Bu tapınağın ilk yapıldığı hali bu şekildeydi. Benzeri bildiğiniz gibi İzmir'de ve Atina'da da var. Burası ücretsiz. Bari Gotik'in dar sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Şu anda en dar olan sokaklardan birisindeyiz. Genişliği 2 metre civarında. Göstereyim hemen. Bu şekilde. Bu mahalle El-Kal ismiyle alınıyor ve Yahudilerin yaşamış olduğu bir mahalleydi. Barcelona'da 9. yüzyıldan itibaren Yahudilerin varlığına rastlanıyor. 11 ve 12. yüzyılda ise bunların nüfusu burada giderek artıyor. 1391'de bir Yahudi pogromu gerçekleşiyor. Bu pogromda Yahudilerin evleri yağmalanıyor. Çeşitli işkencelere maruz kalıyorlar ve öldürülüyorlar. 1492'de Alhambra Fermanı çıkıyor. Fermanın ardından Yahudilerin ve Müslümanların burada yaşamalarına izin verilmiyor. Eğer yaşarlarsa tek bir şartı var, Hristiyan olmaları ve Engizisyon mahkemeleri kuruluyor. Engizisyon mahkemelerinde işte dediğim gibi tek şart Hristiyan olmaları. Yahudiler Hristiyanlığı içinde, Yahudiler içerisinde Hristiyanlığı kabul edenlere konversos yani dönmeler deniliyor. Hristiyanlığı kabul edip de gizlice Yahudi ibadetlerini, kendi dini ibadetlerini gerçekleştirenler ise marranos deniliyor. Yani aşağılayıcı bir tabir olan domuz tabiri kullanılıyor. Ancak bununla bitmiyor. Yahudiler çok zengin. Zengin oldukları için de Kraliçe Isabel ve 2. Fernando, Christoph Kolomb'un Amerika keşfi sırasında bunlardan borç alıyorlar Yahudilerden. Çünkü çok zenginler. Ve bu borcu ödeyemiyor Isabel. Yahudiler de sık sık onu rahatsız ediyorlar ve borcunu istiyorlar. 1492'de çıkan Alhambra Fermanı'nda ve Engizisyon Mahkemesi'nin bunları burada zorlamasının neticesinde çeşitli zorluklarla karşılaşıyorlar. Bu da Isabel'in işine geliyor ve kendi halkının Yahudilere yaptığı baskılara hiçbir şekilde ses etmiyor, göz yummuyor. Bu görmüş olduğunuz mahallede bir tane sinagog var ve bu sinagoga gelip girebilirsiniz. Giriş ücreti 5 euro, bilginiz olsun. Bu mahalle yine aynı zamanda Barcelona için çok önemli çünkü şu elimi koymuş olduğum bina 14. yüzyıldan beri var olan bir bina. Barcelona'da 14. yüzyılda bir deprem oluyor. Bu depremde görmüş olduğunuz bina ki çok eski bir binadır, hasar görüyor. Binanın altından baktığınız andan itibaren düz görünüyor ama üste çıktıkça çıkıklık var. Çok dar olan bir mahalle. Balkonlar hemen birbiriyle yan yana. Burada Yahudiler çok sıkıntı çekmişler. En sonunda sürgün ediliyorlar zaten. Bir kısmı Osmanlı'ya gidiyor. Şu anki İzmir, İstanbul ve Selanik civarlarına yerleşiyorlar. Burada yaşayan Yahudilere, İspanya'da yaşayan Yahudilere separat Yahudisi deniliyor. Separat da İbranice İspanya demek. Mahallenin ismi ise El-Kal, İbranice Kahal deniliyor. Yani cemaat demek. Bu görmüş olduğunuz mahallede yaşıyorlardı. Bitmiyor. Bir kara veba salgını ortaya çıkıyor. Kara veba salgınında da Hristiyanlar Yahudileri suçluyorlar. Peki sebebi ne? Onu da hemen size söyleyeyim. Sebebi şu. Kara veba salgını şehirde yayılıyor ama Yahudiler bu salgından etkilenmiyor. Hristiyanlar etkileniyor. Hristiyanlar diyorlar ki bu salgını ortaya çıkaran Yahudiler. Oysa ki Yahudiler temiz, dini inançları gereği. 3 tane söylenti var bu veba salgınıyla ilgili. Birincisi Christoph Kolomb Amerika'nın keşfinden sonra bu salgını getirdi deniliyor. İkincisi ise şu anki Kırım'dan Cenevizli denizciler İtalya'ya getiriyor. Ardından İspanya, İspanya'dan da tüm Avrupa'ya yayılıyor. Üçüncüsü de az önce bahsettiğim gibi Yahudiler tarafından yayıldığı söyleniliyor. Ama gerçek şu ki o kara veba salgınında Avrupa nüfusunun %30'u ile 60'ı arası ne yazık ki ölüyor. Ve Yahudiler de buradan sürülüyorlar. Yahudilerin yaşamış olduğu mahalle burasıydı. Küçük bir kendi dünyaları vardı. Burası bir getto gibiydi. Ancak Yahudiler de Müslümanlar gibi İspanya topraklarından sürüldüler. Bu videomuzda Arc de Triomphe'dan başladık. Gotik mahallesini adım adım gezdik. Her sokağını keşfettik ve şu anda son durağımızdayız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.